Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evde bu kaşık varsa mutlaka bu kurabiyeyi deneyin. Uzun süre bayatlamıyor, hem lezzetli hem de gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimiz için 250 gram tuzsuz tereyağını eritiyorum ve üzerindeki köpüğü alarak bir bardağa alıyorum. 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı mahlep, 1 yemek kaşığı kuru maya olmadığı için kabartma tozu kullandım. Tüm kuruları karıştıralım. Bir su bardağı sıcak tereyağı, 1 su bardağı ılık süt, hepsini karıştıralım. Aynı ısıya getirelim. Yavaş yavaş unlu karışımı ekleyelim. Evet, bir kepçe yardımıyla karıştıralım. Elimizle yoğurmayalım. Evet, toparlanana kadar karıştıralım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Kıvamı tam bu şekilde olmalı. Üzerini kapatalım. 1 saat dinlenmeye bırakalım. 500 gram hurmam var. Yıkadım. Çekirdeklerini ve baş kısımlarını keserek çıkartıyorum. 1 su bardağı ceviz, kaju ve çiğ bademi robotla çekiyorum. Hurmaları da püre haline getirelim. Evet, tüm karışımı geniş bir kabın içine alalım ve karıştıralım. Evet, ben biraz da tarçın ekledim ve elimle hepsini yoğuruyorum. Evet, yoğurduktan sonra bir kaşık yardımıyla bölerek kaşığın tam orta kısmını alıyorum. Şöyle cevizden küçük olacak şekilde toplar halinde yuvarlayarak hazırlıyorum. Toplamda 30 eşit top elde ettim. Hamurumu 1 saat sonra dinlendirdikten sonra yoğuruyorum. Evet, hamurdan da ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartarak 30 eşit olacak şekilde pay ediyorum ve yuvarlıyorum. Daha sonra elimle hafif bir şekilde açıyorum. Hurmalı topu ortasına alarak kapatıyorum. Ve kaşığı içine alalım. Elimizle bastırarak şekil verelim. Tüm mamullerimizi şekil vererek hazırlamaya devam edelim.
Evet, hazırlayarak 1-2 ay hava almayacak şekilde kavanozlarda, kapalı kaplarda muhafaza edebilirsiniz. Bayatlama yapmıyor. Uzun süre saklayabilirsiniz. Evet, hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, son mamulümü de hazırlıyorum. 250 derecelik fırında 20 dakika eşit miktarda pişiriyorum. Biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Evet, servise hazırlıyorum. Mamullerimiz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.